Selamlar, UFC 26'da yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte ne yapacağız? Exotic Success gerçekleştireceğiz. Ben Success diye değerlendiriyorum. Bir de Exotic Success'lerim vardır. Exotic Success'lerini böyle hani olması mümkün olmayan işte oyuncu olsun, sonra takım olsun, onların işte atıyorum, mesela şu anki anlatayım videoda Galatasaray'ı mesela grubunda Şampiyonlar Ligi, daha doğrusu grup diye bir şey kalmadı. Hani eşleştiği takımlarda Fenerbahçe Galatasaray'ın yerinde olsaydı ne olurdu? Bunu sizlerle birlikte test edeceğiz. Hemen gördüğünüz gibi torbalar bu şekilde ve şöyle baktığımda da Fenerbahçe'yi ekliyorum efendim ve bölümümüze başlıyoruz. Kariyerde Şampiyonlar Ligi'nin maçları tersten gidiyordu. Umarım burada tersten gitmez. Hani direkt ilk maçımız Eintracht Frankfurt'la olur diye düşünüyorum. İnşallah böyledir. Kariyerde bozuk çünkü. En son oynayacağımız maçı en başta oynatıyor. Burada umarım öyle bir sorun yoktur diyorum ve bölümümüze geçiyoruz. Evet, Şampiyonlar Ligi serüvenimiz başlıyor. Dediğim gibi o hata olmuş. Evet. Dediğimiz hata olmuş. Niye düzeltmiyorlar bilmiyorum. Buna bir update çekmeleri lazım. Çünkü burada göremiyoruz mu? Böyle bir takvim diye bir şey yok. Evet, takvim diye bir şey yok maalesef. Göremiyoruz. Görebilseydik iyi olacaktı. Yani Messi ile son maç oynayacak Galatasaray ama onu ilk maçta oynatıyor. Tersten gidiyor, bilmiyorum. Değişik gerçekten de. Buraya bir el atması lazım. Koskoca EA'nin diyelim. Evet, şimdi bir kadroya gelip sizlerle bir kadroya şöyle bakacağız. Kadroda bu şekilde bir kadromuz var. Gayet bence normal, iyi şeklinde duruyor. Sadece burada Çağlar yerine Osterwalde'yi şöyle alabiliriz. Şikrinler o tarafta oynuyor diye biliyorum. Aslında öbür tarafta da oynuyor. Osterwalde ile bunların ikisi yer değişip duruyor herhalde. Gayet iyi ya. Diğerlerine şu anlık bir durum yok. Tamam. Böyle olsun. Kendisi otomatik değiştir diye ümit ediyorum. Değiştirmeye de olabilir. Çünkü direkt biz buradan simüle edeceğimiz için. İlk maçımız Manchester City ile oluyor. Zorlu bir rakip tabii ki de. Bakalım ne olacak diyoruz ve hızlı simüle et diyerek efendim hemen 2-1 mağlup oluyoruz. Ne olmuş maç? Şöyle aşağıya inemiyor mu? Bizim birinci tek gol atanı göstermiyor mesela şurada. Şimdi indim, tamam. Kerem Aktürkoğlu ile ikinci dakikada hemen 1-0 öne geçmişiz. 45'te maçın ilk yarının bitiminde Bernardo Silva çıkmış. Durumu 1-1'e getirmiş. Sonra ikinci yarında ilk 10 dakikasında 55. dakikada da Doku çıkmış saniye ve 55'te skoru yazmış. 2-1 bitmiş. Manchester City karşısında mağlup başlıyoruz. Zaten zor bir rakip. Yani mağlup başlamamız normal. İkinci maçımız Atletico Madrid. Dediğim gibi geriden geliyoruz. Geriden maç 6-5 ama 8-7 7. maçımızdayız. Gerçek hayattakinde burada ikinci maçımızdayız. Hemen şöyle yapıyoruz ve Fenerbahçe evinde Atletico Madrid'i konuk ediyor. Hızlı simüle et diyoruz efendim ve haydi bakalım diyoruz ve 2-2 bitiyor bu mücadelede. 44'te Archie Brown çıkmış. İlk yarı 1-0 önde kapatmış Fenerbahçe. İkinci yarıda 58. dakikada Gallagher çıkmış, 1-1'e getirmiş. Son 80'de Griezmann ve 89'da Anderson Talisca 2-2'ye getirmiş ve böylelikle grupta Şampiyonlar Ligi'nde ilk puanımızı almışız. Hep böyle gruplar diye isim geliyor. Bu lig formatında değilse hep bir grup diye isim geliyor. Evet. Üçüncü maçımızdayız. Üçüncü maçımızda Monaco deplasmanına gidiyoruz. Fenerbahçe olarak hızlı simüle et diyoruz ve bakalım Monaco karşısında. Monaco karşısında da 2-2 berabere kalıyoruz. Şöyle aşağı inerek bakalım. Onlar İlk yarıyı önde kapatmışlar 1-0. 13. dakikada Akluce 60 golü. Sonrasında ikinci yarıda yine Akluce skoru 2-0'a getirmiş. Farkı 2'ye açmış Akluce 58'de. Yusuf En-Nesyri 71'de 2-1. Sonrasında 80'de de Dorganes Nene golün sahibi olmuş. Böyle demek oluyor ki Nene'nin golünü gördüğümüze göre otomatikman değiştiriyor. Simüle etsek de değiştiriyor. Dedim acaba değiştirmez mi diye düşünüyordum. Ama değiştiriliyormuş. Kerem Aktürkoğlu sakatlanmış ve kullanılamıyormuş Kerem. Kerem'e güle güle diyoruz. Kerem'in yerine oynatacağımız Oğuz Aydın var.
Aslında mevki olarak orada şey de Dorganes Nene de oynayabilir. O oynayabiliyor çünkü. Dorganes Nene. Şöyle Cenk Tosun'u alalım. Tamam. Yolumuza devam diyoruz. Maç günü diyoruz ve Union'dayız. Daha doğrusu Union'la maçımız. Union'u evimizde konuk ediyoruz. Evimizde bakalım ne olacak. Şu an 2 puan topladık. Değil mi? 2 puan topladık. Hızlı simüle ediyoruz ve Union'u evimizde 2-1 mağlup ediyoruz. İniyoruz aşağı, marka Asensio 40'ta golü yazıyor ve ilk yarı 1-0 önde kapatıyor Fenerbahçe. İkinci yarıda 62'de Zorgane 1-1'e getiriyor ve son sözü yine Asensio söylüyor. 82'de Asensio bir kez daha sahneye çıkıp 2-1'lik galibiyeti getiriyor. Böylelikle 5 puan toplamış olduk Fenerbahçe olarak. Sonraki maça doğru geçelim. Şimdi biz bir gidip bir puan durumumuza bakalım. Yani şuradan bir ofisten puan durumumuza bakalım. Neler var? Biz 21. sıradayız. 5 puan topladık dediğimiz gibi. Bir kere kazandık. 2 kere beraber kaldık ve bir kere kaybettik. Şöyle yukarı gelip çıktığımda da kim birinci? Ona bakmak istiyorum. Barcelona birinci, Real ikinci, Liverpool'da üçüncü şeklinde devam ediyor. Hemen o zaman maç gününe doğru gidelim. Ajax'a konuk oluyoruz, deplasmandayız. Ajax deplasmanı zor olur ve bakalım ne olacak. Gece maçındayız. Hızlı simüle ediyoruz ve 2-1 maalesef mağlup oluyoruz. Aşendimizde Bergius 1-0 önde kapatıyor Ajax ilk yarıya. İkinci yarıda yine Reger 74'te saniye çıkıyor. 2-0'a getiriyor ve 78. dakikada 4 dakika sonra Osterwelde skoru belirleyen golü kaydediyor ve 2-1 mağlup oluyoruz Ajax deplasmanında. Zor. Galatasaray'ın grubu zaten zor ya. Takımlar bayağı bir zor. Bodo Glimt maçına doğru gidiyoruz. Evimizde Bodo Glimt'i konuk ediyoruz. Yavaş yavaş ve hızlı simüle et diyerek hemen Bodo Glimt'i yeneriz diye düşündüm ki yendik. Yusuf En-Nesyri 20. dakikada çıkıyor. İlk yarıyı bitiren golü kaydediyor. İlk yarının skorunu belirleyen golü kaydederek ilk yarıyı 1-0 önde kapatıyor ve ikinci yarıda da Dorgales Nene sahneye çıkıyor 74'te. Dorgales Nene'nin golüyle de 2-0 Bodo Glimt karşısında galiple ayrılıyor evinde ve 3 puanın sahibi oluyor Fenerbahçe. Şimdi ben bir Kerem düzelmiştir. Kerem'i geri dıngıdı evet, Kerem'i alalım. Kerem'i geriye koyalım oraya. Tamam, Kerem koyduk geri. Şimdi ofise gidelim ve bakalım kaçıncı sıradayız. 23. sıradayız. 8 puanla. Arsenal, Chelsea falan aşağılarda şu an. PSV, Karabağ. Vay anam vay. Yukarı çıkalım hızlıca. Liverpool bir anda bu lig olunca bir anda en üstteki bir şeyle aşağı inebiliyor. Liverpool 3.'üydü bakın. Liverpool gitmiş ta nelere. 15. sıraya gerilemiş mesela. Çok neat oluyor bu lig formatından. O dikkatimi çekiyordu zaten. Oyunda da dikkatimi çekti şu an. Şimdi ben hatırlamıyorum. İlk 8'e girince mi, ilk 9 muydu hatırlamıyorum tam olarak. Sonrasında da işte kaça kadardı? O da şeye gidiyordu. Son 16 o playoff oynuyordu. Ama işte son 16 mı oynuyordu? Playoff ne oynuyordu? Tam olarak onları unuttum. O yüzden tam şu an Fenerbahçe ile şuradayız ama gidiyoruz falan diyemiyorum. Kaçıncı sırada olduğumuzu unuttuğum için kaçı gidiyordu diye sıraya kadar onu bilemediğim için şu an bir şey diyemiyorum. Liverpool'la maçımız var. Liverpool'la maçımızda hızlı simüle ediyoruz evimizde. Liverpool çok zorlu. Liverpool evimizde 2-2 berabere kalıyoruz Liverpool'la. Alexander Isak sahnede 45. dakikada ilk yarının bitiminde golünü kaydetmiş 1-0. Önde kapatmış Liverpool. Sonrasında Anderson Taşka 65'te 1-1'e getiriyor. 72'de 2-1'e ve Yusuf En-Nesyri 74'te 2-2'ye getiriyor ve 2-2 tamamlanıyor. Liverpool'dan da 1 puan kazanıyoruz evimizde. Liverpool çok zor bir takım. Hele flash takımları şu sıralar. Ve son maçımızdayız. Son maçımızda olduğumuz için hemen şöyle puanımızı göstermek istiyorum. 22. sıradayız. 9 puanla birinciye hemen bakalım. Birinci kim? Real olmuş birinci. Tottenham aşağılarda da yukarıya fırladı. İkinci Barcelona da sonra üçüncülüğe düşmüş.
Şöyle göz atalım. Çünkü bu maçta geçemezsek eğleneceğiz diye geçtiği için şu an puan tablosuna bir daha bakamayacağım için puan tablosunu tekrar göstereceğim. 22. sıradayız. Haydi bakalım diyoruz ve maç günündeyiz. Eintracht Frankfurt maçındayız. Ve son maçımızda bakalım ne olacak. Son maçımızda da berabere kalarak bir puan buradan koparıyoruz. Kerem Aktürkoğlu 40. dakikada gol kaydetmiş. İlk yarı 1-0 önde kapatmış Fenerbahçe ve ikinci yarıda Burkhardt çıkmış sahneye ve 58'de 1-1'e getirmiş. Sonrasında da gol olmamış. Fenerbahçe yoluna devam etmiş mi etmemiş mi şu an bilemediğim için bir şey bilmiyorum. Ediyor. 22. şeylik Paris Saint-Germain'le eşleşmişiz. Şöyle geldiğimde lige geleceğim. 22. sırada 10 puan topladık. 8 maçta 10 puan topladık. Bence gayet iyi. 22 puan 22. sırada şey yapmışız. Şöyle bakalım. Real, Barcelona, Inter, City, Atletico, Tottenham, Napoli, Newcastle United diye devam ediyor. Biz de şimdi playoff oynayacağız. Diğer 9 muydu? 8, ilk 8 mi ne şeye gitti. Son 16 turuna geçti. Hemen şimdi merkeze geliyoruz ve Fenerbahçe ile haydi bakalım. Fenerbahçe evinde Paris Saint-Germain'i konuk ediyor. Paris Saint-Germain de flash takım ya. Onları nasıl yeneceğiz bilmiyorum. Haydi bakalım diyoruz. Ne oldu? Kadroya alınmayacak. Yine bir sıkıntı mı çıktı? Kim sakatlandı gene? Şimanski şey olmuş. Kırmızı kart yemiş. Hızlı simüle et diyoruz ve 1-1. Güzel. Bence 1-1 iyi. Kerem Aktürkoğlu 19. dakikada golü atmış. 1-0 öne geçmiş Fenerbahçe. 24'te Kvaratskhelia 1-1'e getirmiş ve ilk yarıda gol olmuş. İkinci yarıda hiçbir şey olmamış. 1-1 berabere kalmış. 2 ayak oluyor değil mi? Şimdi deplasmana gideceğiz. Haydi bakalım deplasmana gidiyoruz. Deplasmanda zor. Ama 1-1 evimizde kaldık. Deplasmanda niye olmasın diyoruz. Maalesef 3-1. Toplam skoru 4-2 kaybediyoruz. Zor. Paris Saint-Germain flash takım. Joao Neves 42'de ilk yarı önde kapatıyor 1-0. İkinci yarıda 59'da Kvaratskhelia 2-0'a getiriyor. Marco Asensio eski takımına karşı gol atıyor 78'de. 2-1 oluyor ve Kvaratskhelia 87'de skor belirleyen golü kaydediyor ve 3-1 oluyor. Böylelikle playoff'ta eleniyoruz. Paris Saint-Germain gibi zorlu bir rakip geldi ve maalesef bu kadar oluyor. Diyelim. Evet. Zorlu. Zaten zor. Dediğim gibi. Şampiyonlar Ligi zaten zor. Avrupa Ligi de zor. Şampiyonlar Ligi daha bir zor. Tabii ki de ayrı bir boyutta. Ama yine de Fenerbahçe ile 10 puan topladık 8 maçta ve playoff'ta Paris Saint-Germain gibi bir deve kaybettik. Yapacak bir şey yok diyoruz. Evet, videomuzun burada sonuna geldik. Böyle success videolarıyla da yine karşınızda olmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.